Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Toyota Hilux'le birlikteyiz. Harika bir çekim olacak ve muhtemelen diyorum göreceğiz bunu. Adrenalin dolu bir video olacak. Aracı bize tahsis eden Antalya Bakırcılara da çok teşekkür ediyoruz. Zaman olduğu gibi anahtarla başlamak istiyorum. Hilux'a özel diyeyim hatta, güzel bir amblem var burada arkadaşlar. Tasarımla başlayalım. Motorun üzerinde iki tane hattımız var ve bu hat önde keskin başlayıp arkaya doğru biraz daha kayboluyor. Ön tarafa geldiğimizde yeni ön panjur tasarımını görüyoruz ve nikelaj parçamız çok güzel duruyor. Toyota amblemimiz büyük tasarlanmış. Bu araç küçük bir hasar geçirmiş. Kırık ne yazık ki. Hemen altında 360 derece kamera sistemini destekleyen kameramız var. Parçamız kırılmış olmasına rağmen bu arada radarımız çalışıyor. Biliyorsunuz Hilux'ı kırmak, dökmek, zarar vermek öyle kolay değil. Hatırlarsanız Top Gear diye bir program vardı. Hilux'ı aldılar, yaktılar, suyun içine attılar, her şeyi yaptılar ama hala çalıştı. Ataları çok iyiydi. Kendisi de hala iyi. 1968'den beri piyasada olan ve özellikle zor koşullar için tasarlanmış çok iyi bir arazi aracı aynı zamanda. Farlarımız LED ve çok güzel aydınlatması var. Sis farlarımızın da çok iyi aydınlattığını söylemek istiyorum. Önde kaslı, güçlü bir yapı hakim. Siyah güzel bir jantımız var. 18 inç çapında 265-60-18 Bridgestone Dweller lastiklerimiz var. Jant tasarımını beğendim. Ön fren kaliperlerinde 4 adet piston bulunuyor. Arkadaysa kampana bulunuyor ve aynı zamanda yedek lastiğimiz bakın şurada hemen arka tarafta bulunuyor. Amortisör sisteminde makas yaylar kullanılmış. Aracın bakın şöyle şasisini göstereyim ve buradan neredeyse karşı taraf gözüküyor. Hemen üst tarafa geldiğimizde plastik parçalar var ve güzel detaylar var burada. Hem önde hem arkada bu parçalar, bu detaylar aracın şıklığına şıklık katmış diyeceğim. Ön kapıda Hilux yazımız, büyük bir aynamız ve aynanın hemen üzerinde aerodinamik parçalarımız var. Bu parçalar ne işe yarıyor arkadaşlar? Özellikle yağmurlu havalarda burada bir vortex etkisi oluşturarak yağmur suyunun cam üzerinde birikmesini engelliyor. Basamaklık olmazsa olmaz. Çünkü neden biliyor musunuz? Araca başka türlü binemezsiniz. Burada roll cage gibi duran devrilmelerde kabini koruyacak güzel bir malzememiz var. Çamurluklar üzerindeki bu şişkin hat arkada da devam ediyor ve burada bir çamurluğumuz bulunuyor. Aracımızın donanımı invincible. İngilizce anlamıysa yenilmez. Bakalım göreceğiz. Arka far tasarımına geldiğimizde burada ters B, burada da B harfini andıran LED aydınlatma ışıklarımız var. Çok şık durduğunu kesinlikle söyleyeceğim. Stop lambası Hilux yazısının hemen üzerinde. Hilux yazısı aracın pek çok yerinde var. Burada bir basamağımız var ve bu basamağı yükleme amaçlı kullanabilirsiniz. Pick-up İngilizce'de bir şeyleri almak, taşımak, toplamak anlamına geliyor. Bu aracın da kullanım amacı zaten bu. Şimdi açalım. Kasa biraz ağır, onu söyleyeyim. Hanımefendiler zorlanacaktır. Erkekler için tasarlanmış bir araba diyebilirim. Biraz cinsiyetçi olacağım bu videoda. Kusura bakmayın. Toyota böyle tasarlamış çünkü. Burada bir ip var. Üst taraftaki paneli kapatmak için çekiyorsunuz, sağa çeviriyorsunuz ve daha sonra ittiriyorsunuz. Kapatmak içinse tabii ki ipimizi aldık. Şöyle. Kolay değil, bunu söyleyeyim. Şimdi biraz bagajdan bahsedeyim size. Daha doğrusu yükleme alanından. Buradaki bagaj hacmi toplamda 1030 litre. 130 santime 150 santim yükleme alanımız var. Yükleme kapasitemiz ise 703 kilogram. Biraz da yakından göstereyim size. Kancalarımız, kanca karşılıklarımız, Toyota amblemimiz, sert bir plastiğimiz var burada. Tabii ki dayanıklı olması gerekiyor. Ve burada bakın yuvarlaklar buraya konulmuş. Belki ne bileyim buraya termosunuzu vesairenizi koyabilirsiniz. Yaşam alanına bakalım. Instagram'dan da sormuş arkadaşlar. Aile için uygun mu değil mi? Hemen ona da cevap verelim. Deri koltuklarımız var. Isofix bağlantılarımız var. Şöyle göstereyim. Üstte ve yan tarafta el tutamaklarımız var. Olmazsa olmaz. Neden? Çünkü araziye çıkacaksınız. Yolda da bahsedeceğim. Aracın arkası biraz zıplıyor. Yani çok konforlu bir araç değil arkadaki yolcular için. Burada bir kol dayamamız var. Dik duruyor. Baş mesafesinden bahsedeyim. Boyum 1.85 yeterli. Diz mesafesi gayet güzel.
solda ve sağda cepliklerim var. Ve burada poşetlerinizi asmak için güzel bir kanca var. Bu şekilde de kapanıyor. Koltuklar yatırılıyor mu? Hayır, yatırılmıyor. Oturma pozisyonu olarak da dik olduğunu söyleyebilirim. Burada bir aydınlatma ışığım var. Görüş olarak herhangi bir sıkıntı yok. Camlar büyük ve tek tuşla açılıyor. Hemen onları açalım. Tamamen açılıyor. Çocuklar bunu sevecektir. Çocuklar demişken bakalım elimizi sıkıştıracak mı? Sıkıştırmadı. Gayet güzel. Peki çocuklar için burada USB-C çıkışı ya da USB-A çıkışı var mı? Yok. Ne yazık ki havalandırma ve telefonlarınızı şarj edeceğiniz bir şey yok. İçeride gösterecektim ama onu söyleyeyim. Burada kol dayamanın altında bir 220 volt prizimiz bulunuyor. Gelelim malzeme kalitesine. Sert plastik. Burada güzel bir malzeme var. Çok şık duruyor. Kapı kolları çok şık. Piyano bilek, güneşte parlayan güzel bir malzemesi olan bir malzememiz var burada. Kol dayaması güzel. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Buraya sularınızı ve eşyalarınızı koyabilirsiniz. JBL ses sistemi var. Hilux yazısı da burada çok şık duruyor elbette. İnip binmek kolay mı? Onu da hemen göstereyim. Burada el tutamağı var. Aşağıda basamak var. Rahat bir şekilde inip binebilirsiniz. Binişi de şöyle göstereyim size. Gayet güzel. O zaman ön koltuğa geçeyim ben. Ön koltuğa geçmeden bir şey göstereceğim. Toyota mühendisleri burayı böyle açık bırakmış. Hiç hoşuma gitmedi. Lütfen bunu değiştirin. Sürücü tarafına gelirsek. Burada da yine sert plastiğimiz var. Aynı malzemeler burada da kullanılmış. Yumuşak malzemelerimiz var. Biraz daha büyük bir saklama alanımız var. JBL'in tabii ki hoparlörleri burada ve Hilux yazımız. Depo kapağını buradan açıyoruz. Dizel partikül filtresini temizlemek için burada bir tuşumuz bulunuyor ve burada bir uyarı var. Eğer bu sistem çalışırsa yanma tehlikesi var. Özellikle otlardan, yanabilecek cisimlerden uzak olmanızı söylüyor. Park sensörleri, power heat özelliğimiz bulunuyor. Buna bastığınızda araç biraz daha hızlı çalışıyor ve 360 derece kamera sistemimiz var. Aynalarda da kameramız bulunuyor. JBL'in çok şık tasarlanmış 2 tane hoparlörü var. Bir tanesi burada, diğeri ise burada bulunuyor. Kumanda panelinin hemen üzerinde burada bir bardaklık veya termosluk var diyeyim. Şöyle hemen göstereyim. Termosunuzu buraya koyabilirsiniz ve buradan gelen hava içeceğinizi soğuk tutacaktır. Direksiyonumuz büyük tasarlanmış. Adaptif hız sabitlememiz burada bulunuyor. Sağ tarafta yol bilgisayarı, şeritte tutma ve adaptif hız sabitleme düğmelerimiz bulunuyor. Hemen altında adaptif cruise kontrolün kumandası var. Bu biraz eski. Keşke adaptif hız sabitlemede direksiyon üzerinde olsaydı. Multimedyayı da buradan kontrol ediyoruz ve aynı zamanda sesli komut özelliğimiz var. Start stop düğmemiz, Toyota'nın klasik saati burada bulunuyor ve havalandırma çıkışlarımız var. Malzeme kalitesinden bahsedelim. Sert plastik, çok şık bir malzeme var burada. JBL'in fiziksel tuşları olan güzel bir multimedyası var. Malzeme kalitesi gerçekten çok güzel. Hilux yazımız bakın burada da bulunuyor. Üst tarafta bir torpidomuz var ve bu torpidoda tabii ki soğutma özelliği var. Alt taraftaki torpidoyu kilitleyebiliyorsunuz. Bastım, açıldı. Gayet yeterli bir alan burada mevcut. Sağ taraftaki yolcu içinde termosluk veya bardaklık bulunuyor. Eco ve Power olmak üzere 2 sürüş modumuz var. Klimamız çift bölgeli. Ön cam ısıtma sistemi de bulunuyor bu araçta. VSA ya da elektronik stabilite programını buradan kapatıp açabiliyoruz. Diferansiyel kilidini buradan aktifleştirebiliyoruz. Yokuş iniş desteğini buradan açabiliyoruz. Direksiyon ısıtmamız var. Koltuklarımızda da tabii ki ısıtma özelliği var. USB-A bağlantımız var ve 12 volt çıkışımız bulunuyor. Sürüş modu olarak arkadan itişli 4 çeker ya da low 4 yani arazi modunu buradan seçebiliriz. Yine el tutamakları bulunuyor. Bunlar çok iş yapıyor. Bir tarafta da var. Kapıların içinde aydınlatmalar var. Bunlar da şık duruyor. 4 cam elbette otomatik olarak açılıp kapanıyor. Işıklandırmaları var. Aynalarımız katlanıyor. Otomatik katlanma özelliği yok ne yazık ki. Burada bir malzemeliğimiz var. Yine termosumuzu ya da bardağımızı buraya koyabiliriz. Kol dayamanın yükseklik veya ileri geri ayarı yok. Fakat ihtiyaç olmadı açıkçası. İçeride bir prizimiz var. 220 volt ve 100 watt çıkışı bulunuyor. Ve içinde ses yapmaması için bir malzememiz bulunuyor. Üst tarafta bakın şöyle gölgeliğimiz var. Açtığımızda makyaj aynası var. Aydınlatması yok. Sol tarafa geldiğimizde makyaj aynamız da yok. Niye yok? Çünkü erkeklerin buna ihtiyacı yok herhalde. Öyle düşünmüşlerdir. Aracın camlarının üst tarafı karartılmış, yeşile boyanmış. O şekilde söyleyeyim. Orijinal tabii ki. Bu da
kullanım açısından güzel bir özellik. Bu özellik Amerika'da bildiğim kadarıyla standart. Türkiye'de olmasını isterdim. Şimdi aracı çalıştırayım ve biraz da göstergelerden bahsedeyim size. Tabii ki motorumuz sesli. İyi bir güç var burada. Toyota yazısı çıktı ve burada Hilux çıktı. Onu bir daha göstereyim. Hilux farkını burada hissettiriyor size. Bakın yeri gelmişken hemen göstereyim. Şu anda ön tekerleklerin açısını görüyoruz. Direksiyonu kırarsak bakın şöyle çevirdim. Direksiyonun açısını gösteriyor. Arazi kullanımında işe yarayacaktır. Alt tarafa geldiğimizde dijital hız göstergemiz var. AdBlue'yu görebiliyoruz seviye olarak. Ortalama yakıt tüketimimiz, menzilimiz, ekonomik sürüş yaptığınızda size bir puan veriyor, onu gösteriyor. Yine yakıt bilgileri. Sol tarafta devir saati gayet güzel. Gece de masmavi oluyor içerisi. Gece aydınlatmasını da çok beğendim bu aracın. Şimdi hemen sürüşümüze geçelim. Aracın içine geçtik. Aracımızı çalıştırdık ve yola çıkmaya hazırız. Aracımızda Apple CarPlay var demiştik. Şimdi hemen ona bağlanalım isterseniz. Apple CarPlay'e bağlanmak için Setup menüsüne girdiğinizde genel menünün altında tercih edilen hizmet var. Buradan Apple CarPlay'i seçmeniz gerekiyor. Apple CarPlay'imizi bağladık ve şimdi şehir içine doğru hareket edeceğiz. 2 tane sürüş modumuz var demiştik. Birisi Power, birisi Eco. Power'ı aldığınız zaman araç biraz daha güçlü oluyor. Vites kolunu da sol tarafa çekerseniz Sport mod aktif oluyor. Daha düşük vitese geçiyor. Devri şu an olduğu gibi daha yüksek bir devirde tutuyor. Tekrar D'ye aldım. Bu arada şehir içinde ne kadar yakacağımızı size göstermek için hemen yol bilgisayarını da sıfırlayayım. En son 9.8 litre yakmışız. Aracı şehir içerisinde kullanırken çok yüksekte olduğunuzu söylemek istiyorum. Diğer araçlara neredeyse kuş bakışı bakıyorsunuz. Şu ana kadar kullanmış olduğum araçlar içerisinde en yüksek oturma pozisyonuna sahip olan araçlardan biri diyeceğim. Hatta o yani. Koltuklarımız elektrik destekli ve aynı zamanda baldır desteği var. Görüş alanlarına bakarsak önde çok güzel bir görüş var. Herhangi bir problem yok. Her yere hakimim. Multimedyadan hemen size biraz bahsedeyim. Ses kalitesini göstereyim size. JBL ses sistemi var. 9 tane hoparlörümüz var. Harika bir ses performansına sahip. Böyle bir kamyonetin içerisinde olup bu kadar lüksü, bu kadar emniyeti, güvenliği size sunacağını aslında beklemiyordum. İlk pick-up testim bu. İlk defa bu kadar uzun süreli bir pick-up kullanacağım. Şehir içerisinde aracın süspansiyonlarından hemen biraz bahsedeyim. Arka tarafta biraz zıplıyorsunuz, biraz hopluyorsunuz, biraz daha konforsuz diyebileceğim bir sürüş var. Fakat sonuçta bu bir Jeep değil, bu bir pick-up. Neden böyle bir sürüş karakteristiği var? Çünkü arkada eşyalarınızı yüklediğinizde aracın arkası çok fazla yatmaması, önü çok fazla kalkmaması gerekiyor. O yüzden sert bir amortisör sistemi var. Aracı 2 gündür kullanıyorum. Hem uzun yol yaptık hem şehir içerisinde de kullanma imkanım oldu. Şehir içinde gerçekten güzel. Bakın şu anda sürekli böyle bir bozuk satı üzerinde hareket ediyoruz. Aracın özellikle arkasının o dalgalanmasını tabiri caizse popomda değil ama sırtımda hissediyorum. Şehir içerisinde normal araçlarda direksiyonu çok fazla döndürmeden şerit değiştirebilirsiniz veya manevra yapabilirsiniz. Fakat bunda öyle değil. Normal kullandığımız araçlar arkadaşlar 2,5 tur. Bakın bu 3,5 turluk bir mesafesi var. Şöyle göstereyim size. Dayadım. 1 tur, 2 tur, 3 tur ve buçuğu manevra yaparken biraz daha fazla direksiyonu çevirmeniz gerekiyor. Direksiyon oranı biraz daha farklı kullandığımız binek araçlara göre. Bu neyi sağlıyor? Özellikle arazi sürüşlerinde daha hassas direksiyon müdahalesi yapmanızı sağlıyor ki bunun ne kadar önemli olduğunu bilen Toyota ön tarafa bir gösterge koymuş ve bu gösterge sayesinde tekerleklerin nerede olduğunu, açısını görebiliyorsunuz. Durduk, hemen 360 derece
kamera sistemimiz çalıştı. İstersek bunu buradan kapatabiliriz. Otomatik olarak çalışıyor. Benim hoşuma giden bir özellik bu arkadaşlar. Bu arada üst tarafta bir gözlük kabımız var. Onu söylemeyi unuttuk. Onu da söylemiş olalım. Şehir içinde emniyetli bir araç, konforlu bir araç. Konforlu derken sürücü için daha konforlu desem daha doğru olur. Yayaları da çok iyi takip ediyor. Önünüze bir yaya çıkarsa otomatik olarak önce sizi ikaz ediyor. Eğer frene basmazsanız, bu arada öndeki araca da hızlı yanaştığımız için hemen beni uyardı. Bu tarz güvenlik sistemlerini çok seviyorum ve biliyorsunuz kullanıyorum. Şanzımanımız 6 ileri tam otomatik. Vites geçişleri çok konforlu. Aracımızın ağırlığı 2185 kilogram. Ağır bir araç, yüksek bir araç, geniş bir araç. Tabii ki yakıt ekonomisi açısından çok ekonomik olduğunu söyleyemeyeceğim. Şehir içerisinde 10-11 litre arasında muhtemelen yakarsınız. Çekme kapasitemiz 3,5 ton. Araçta römork savrulma kontrol sistemi var. 29 derecelik yaklaşma, 27 derecelikte uzaklaşma açınız var. Bu da iyi bir değer. 70 santim derinliğindeki sulardan şnorkel olmadan tabii ki geçebiliyorsunuz. Şnorkeliniz olursa bu mesafe biraz daha artacaktır. Arazi sürüşü yaparken yine bounce controlling sistemi var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Örneğin bir tepe çıkıyorsunuz ve geriye doğru yaslandınız. Bu esnada motorun torkunu düşürüyor. Çok fazla geriye gitmemeniz için. Bir tepeyi aştınız, eğimli bir yerden aşağıya ineceksiniz. Ne olacak? Öne doğru eğileceksiniz. Motor torkunu arttırarak bu sefer sizin geriye doğru yatmanızı sağlıyor. Yani dikey eksende bir stabilizasyon sağlıyor size. Aracımız şu anda arkadan itişli modunda. Hareket halinde de 4 çekere geçebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Arazi sürüşleri için L4 moduna, yani Low 4 moduna geçmek içinse aracı durdurmak gerekiyor ve vitesi N konumuna, yani nötr boş pozisyonuna almak gerekiyor. Arkada makas tip bir amortisör sistemimiz var ve bu sistemin zaman zaman yağlanması gerekiyor ses çıkarmaması için. Toyota farklı bir çözüm yapmış burada. Self Lubricating Rubber Bushing kullanıyor. Bu şu anlama geliyor: sistem çalıştıkça, amortisörler hareket ettikçe yağlamasını kendisi otomatik olarak yapıyor. Bu da Toyota'nın güzel bir mühendisliği. Dizel partikül filtresinin çalışması için burada bir düğme olduğunu söylemiştim. Dün biz Antalya'dan Isparta'ya gelirken otomatik olarak sistem devreye girdi. Partikül filtresinin doluluk oranını da yine bu düğmeye bastığınızda görebiliyorsunuz. Bu da daha önce görmediğim bir özellik. Direksiyon hissiyatından hemen biraz bahsedeyim. Şu ana kadar kullanmış olduğum en sert direksiyon diyebilirim. Özellikle park manevralarında. Şehir içinde kullanırken yumuşak, fakat park manevrası yaparken sert. Yine cinsiyetçi bir yorum yapacağım ama erkek arabası demek istiyorum. Bayanlar bundan hoşlanmayacaktır. Bunu da özellikle söylüyorum ki belki eşim de bu arabayı kullansın düşüncesiyle alacaklar mutlaka olur. Hanımefendiler için çok uygun bir araç bence değil. Toparlamak gerekirse şehir içerisinde iyi bir sürüşünüz var. Konforlu bir sürüşünüz var. Ne kadar yakıt yaktık hemen şimdi size bahsedeyim. 9,8 litre yakmışız. Şehir içinde biraz da trafik vardı. Klimamız da açık bu arada. Genel anlamda şehir içerisinde güvenli olduğunu söyleyebilirim. Konfor düzeyinin ise bu sınıf için iyi olduğunu söylemek istiyorum. Ses yalıtımına bakalım. 90'la gidiyorum 56 desibel 1500 devir. 100'de gidiyorum 1600 devir 57 desibel. 110 1800 devir 60 desibel. 120 1900 devir 63 desibel. 130 2100 devir 63 desibel. Rüzgar da var dışarıda biraz ve rüzgar sesi hafif hafif gelmeye başladı. Şöyle 140'ın üzerine de çıkalım. Kabinde çok fazla rahatsız eden bir ses yok. Fakat az da olsa rüzgar sesi var. Bir kamyonet için bence konforlu. Spor moddayım. 4 çeker. 0-100 yapacağız. Şimdi. %100 olduk. 0-100'ü bir de 2 çekerdeyken yapalım. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Arkadan itişle spor modda 0-100 yapacağım. Şimdi. Hissiyat olarak hemen hemen aynı hissiyatı aldım diyebilirim. 12 saniye civarıydı fabrika verisi. Bence 2 tonun üzerinde bir araç için iyi bir performans. Bir de ara hızlanmasına bakalım hemen. 40'la gidiyorum. Ara hızlanma bastım.
100'de gidiyorum. Panik fren yapacağım. Şimdi. Çok güzel durdurdu. Dörtlerini yaktı. Güven verdi. 2 ton, yani araç 2 tonun üzerinde, bence iyi performans verdi. Arkalarda kampana olmasına rağmen tabii ön tarafta 4 pistonlu fren disklerinin olması bunda etkili. Adaptif hız sabitlemeyi açtım. Şu anda şeritleri de görüyor. Direksiyonla müdahale edip sizi şeridin içine sokuyor. Fakat farklı bir şey daha yapıyor. Bunu ilk defa Hilux'ta gördüm arkadaşlar. Şeritten eğer çıkarsanız bakın, hem uyarı veriyor hem de fren yapıyor. Arkada da fren lambalarını yakıyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Dalgınlığınız esnasında fren yaparak hem fiziksel olarak bunu hissediyorsunuz hem de sesli uyarı olarak hissediyorsunuz. Adaptif Cruise Control de güzel çalışıyor. Aracın sürüş dinamiklerine bakalım. Vitesimizi spor moda aldık. Power moda geçtim. Önce bir gövde salınımını göstereyim. Evet, biraz olsun var. Ön taraf güzel gidiyor. Fakat arka taraf hem dingil mesafesinden dolayı hem de pick-up tarzından dolayı biraz daha takip etmekte zorlanıyor. Direksiyon yumuşak, çok hisli değil. Fren pedalı bu arada gayet hisli. Frene bastığınızda da araba şöyle bir yunuslama hareketi yapıyor. Tırmanış şeridindeyiz. Süratim 110. 4. vitesteyim. Gayet güzel. Yani bu hızlarda bu kadar yüksek bir araçtan beklemediğim bir performans var. Frenaj. Lastikler de çok güzel öttü. Burada 160 derecelik bir dönüş var arkadaşlar. Tırmanma şeridindeyiz. Tam gaz oturdum, devam ediyorum. Hadi biraz daha hızlı. Tabii kütle ağır. Çok güzel bir hızlanma vermiyor şu anda. Yeterli mi? Tabii ki yeterli. Koltuklar iyi tutuyor. Evet, geldim viraja. Çok güzel. ESP devreye belki ara ara giriyor. Gayet güzel. Yani bu kadar yüksek bir araçtan böyle iyi bir viraj performansı beklemiyordum. Evet, harikasın. Çok beğendim. Viraj performansı güzel. Yakıttan bahsedelim. Ne yaktık onu söyleyeyim size. Şu anda yakıt ortalamamız 9.8 litre. Arada bastık, yüksek hızlara da çıktık. Fakat uzun yolda yapmış olduğumuzu düşünürsek yine de az bir değer değil. Yakıttan bahsetmişken yakıt deposunun da 80 litre olduğunu eklemek isterim. İyi bir değer. Az olmuş olsaydı gerçekten menzil anlamında sıkıntı yaşayabilirdiniz. Videolarımızda sürekli söylüyoruz, kanala abone olun, kanala abone olun diye. Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Bakın şu anda Antalya Bakırcılar Otomobil, teşekkür ediyorum kendilerine buradan tekrar. Bize araç verdi. Önce CHR'ı inceledik. Daha sonra Toyota Corolla Cross'u inceledik. Şimdi de Hilux'ı inceliyoruz. Daha sonra da Toyota Corolla'yı inceleyeceğiz ve makyajlanacak modeller var. Onları da önümüzdeki ayda incelemesini yapacağız. Sizler kanala abone olarak bize destek verdiğinizde, biz de firmanın yanına gittiğimizde diyoruz ki şu kadar abonemiz var, bize araç verin ve onlar bizi daha ciddiye alıyor. Mesela DJI Karacasulu, yine onlara da buradan teşekkür edeyim. Ürün gönderdiler. Şimdi başka bir ürün gönderecekler. Yine onun testini yapacağız. Belki yarın öbür gün sizlere BMW'yi, Mercedes'i tanıtacağız. Kanalı buralara getirmeye çalışıyorum. Desteğiniz çok önemli. Eğer şu anda abone olmadıysanız tam zamanı. Güneş batıyor. Akşam oldu. Biz offroad yapacağız.
Offroad parkurundan çıkarken son değerlendirmelerimi yapayım. Aracın offroad kabiliyetlerini beğendim. Başka araçlarla kıyaslayamayacağım sizler için. Dediğim gibi çok fazla tecrübeli değilim bu hususta. Fakat yüzümde gülümseme açtıracak kadar güzeldi. Kamera desteklerinin olması da etkili oldu. Rampaya çıktığım zaman mesela son noktasını göremiyorum. Orada güzel bir görüş verdi bana kamera sistemleri. Sudan geçişler de güzeldi fakat tabi lastik lazım. Bunun için iyi bir lastik lazım. Arazi lastiği lazım. Bu lastikler arazi lastiği değil. Videonun artık sonuna gelelim. Uzunca bir video oldu. Güzel bir video oldu. İnşallah bundan sonra kamyonet çekimlerini böyle yapmak istiyorum. Tavşan geçti. Onu da gördük. Belki kamera yakalamıştır. Sizler için de umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince yapmış olduğum tecrübeleri sizlerle paylaştım. Bu aracın kullanım kılavuzunu inceledim. O şekilde sizlere bilgiler verdim. Yabancı YouTube kanallarını izleyerek bir şeyler öğrendim ve bunları size yansıtmak istedim. Offroad çekimleri esnasında ne yazık ki mikrofon bağlantımız yerinden çıkmış ve biz bunu fark etmemişiz. Bundan dolayı özür dilerim. Sizlere neler hissettiğimi tam olarak aktaramadım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen.